Bir şeyi kalıcı ve etkili bir şekilde öğrenmenin harika bir tekniğinden bahsedeceğim size. Aslında çok daha kısa bir video olmasını bekliyordum. O yüzden bu videoyu ilk başta dikey bir şekilde çekmeye çalıştım. Ama sonra fark ettim ki aslında yaklaşık 2-3 dakikalık bir anlatmam gereken şey var. O yüzden bugün size harika bir öğrenme tekniğinden bahsedeceğim. Bu tekniğin şöyle güzel bir yanı var. Bu teknikle öğrendiğiniz herhangi bir şeyi, spor olabilir, dersle alakalı bir şey olabilir, bilgisayarla alakalı bir şey olabilir, herhangi bir şey olabilir. Bu teknik ile öğrendikten sonra bu şeyi kalıcı bir şekilde hayatınıza yerleştirebiliyorsunuz. Ve dikeyden yataya dönen bu harika video içerisinde gelin size kısaca bu teknikten biraz bahsedeyim. Feynman tekniği adı verilen bu teknik ismini fizikçi Richard Feynman'dan alıyor. Bu fizikçi Richard Feynman aslında dünyadaki en ünlü fizikçilerden birisi. Ama bu fizikçi abimizin aslında şöyle bir özelliği var. Sadece fizik alanında değil, birden fazla alanda çok enteresan başarıları var. Ve bu başarılarını bu tekniği kullanarak öğrendiği şeylere borçlu. Bu tekniğin çok basit 4 maddesi var. İlk maddesi şöyle: konunuzu seçin. Ve konunuzu seçtikten sonra konu hakkında bildiğiniz, daha önceden öğrenmeye çalışırken edindiğiniz kötü tecrübelerden gelen kötü bilgiler de olabilir. Bunları bir yere not ediyorsunuz. Ve ardından ikinci madde geliyor. İkinci maddede aslında şöyle: bu konuyu bir çocuğa anlatır gibi anlatmaya çalışın ve bu şekilde aslında konuyu organize etmeye çalışın. Burada aslında böyle en önemli düşünmemiz gereken şey, çocukların karmaşık şeyleri anlamakta biraz daha zorlandı. O yüzden onlara aslında bir şeyleri anlatırken bunları çok daha basitleştirdiğimizi unutmayın ve işin içine oyunlar kattığımızı unutmayın. O yüzden aslında öğrenmeye çalıştığımız şeyi bu şekilde organize ediyorsunuz. İşin içine biraz oyun katıyorsunuz, başka konularla bağlıyorsunuz, belki çiçek böcekle bağlıyorsunuz ve konuyu bu şekilde anlatmaya çalışıyorsunuz. Ve aslında burada benim ufak bir tavsiyem olabilir: konuyu anlatmaya çalışırken kendinizi videoya kaydetmeniz ve videoya kaydettikten sonra bu videoyu izlemeniz. Ve tam bu noktada aslında 3. madde devreye giriyor. Kaynağınızı tekrar gözden geçirin. Kendinizi bir önceki maddede kendinizi videoya çekmiştiniz ya da bir şekilde anlatmaya çalıştınız diye varsayıyorum. Bu noktada aslında oradaki hatalarınızı göreceksiniz. Nerede ben eksik yapıyorum, bu konunun neresini bilmiyorum veya bu konunun neresini kötü anlattım. Ve o noktaları gördükten sonra kaynağımızın üzerinden tekrar geçiyoruz. Kaynağımızın üzerinden tekrar geçtikten sonra konuyu biraz daha basitleştirip biraz daha özetlemeye çalışıyoruz aslında. Ve 4. maddede aslında konuyu bizim için kalıcı bir hale getiren harika bir madde. Öğrenmeye çalıştığınız konuyu daha önceden bildiğiniz şeylerle birleştirmeye çalışın. Bu herhangi bir hobiniz olabilir ya da daha önceden çok iyi bildiğiniz bir konu olabilir ya da gerçekten güldüğünüz komik bir video olabilir. Yani daha önceki şeylerle benzerliklerini bulun. Burada biraz beynimizin çalışma yapısı da işin içine giriyor. Yeni bir şey öğrenmeye çalıştığınızda herhangi bir sinaps, bağlantı kurarak aslında onu beyninizde yerleştirir. Ve bu bağlantıları kuvvetlendirdiğinizde aslında bir şeyleri öğrenmiş olursunuz ve kalıcı hale getirmiş olursunuz. Yani aslında bu teknik bilimsel şeyleri de kullanan bir teknik. Böyle çok basit bir teknikti. Şimdi size çok daha farklı bir şey göstermek istiyorum. Burada dikey bir video çekmek için ben çok basit olduğunu düşünerek böyle saçma sapan bir setup kurmuştum. Burada laptopum var. Laptopumdan beyaz ışık yaparak suratıma bir güzel ışık verdiğimi düşünüyorum. Ardından buraya gece lambamı getirmiştim ve televizyonumdan da şöyle bir şey açmıştım. Ama işin sonunda kaldı çünkü biraz konu uzadı. O yüzden kendinize dikkat edin. Gone, we've only begun. That's the best part. When we get it on, I'm addicted, no denying it. 'Cause you don't cross my mind, you live in it.